Selam, hepinize merhaba. Dilerim iyisinizdir. Aslında bu videoda geçen hafta bayağı dikkatimi çeken bir ayet hakkında hissettiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Nedense burayı defalarca okudum ama demek ki hiç dikkatimi çekmemiş bu kısmı. Ama ben size okuyayım aslında. Sonra üzerinde derin derin düşünelim. 1. Korintliler kitabından bu 15. bölüm. Pavlus'un sözleri. Tam diriliş haftasına hazırlanırken, yani diriliş bayramı öncesi kutsal kitap okurken bu metinlere geldim. Ve okurken birdenbire dikkatimi çekti. Neyse, ben uzatmadan okuyayım isterseniz. Diyor ki 1. Korintliler 15, 7. ve 8. ayetler. Bundan sonra Yakup'a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü. Bu sözler Elçi Pavlus'un sözleri ve aslında İsa Mesih'in dirilişinden bahsediyor bu sözler. Yani Pavlus burada şunu anlatmaya çalışıyor. İsa Mesih çarmıha gerildi, öldü ve dirildi. Ama dirildikten sonra pek çok kişiye göründü. Yani bu sadece bir mitten, bir masaldan ibaret değildi ama işte bu öğrencilere göründü, bunlara göründü. Aynı anda 500'den fazla kişiye göründü. Ama benim dikkatimi çeken aslında Pavlus'un kendini nasıl tanımladığı. Şöyle diyor: zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü. Ve benim dikkatimi çeken bu zamansız doğmuş çocuğa benzeyen benzetmesi. Elçi Pavlus benim gözümde her zaman, ki hala öyle, çok iyi eğitim almış, özgüveni bayağı yüksek, eski antlaşmayı çok iyi bilen, Tanrı'yı çok iyi tanıyan ve hayatında muhteşem bir değişim yaşamış ve İsa Mesih'in en etkin müjdecilerinden birine dönüşmüş bir adamdı. Ve sanki bu özgüven onun hayatı boyunca söz konusuydu. Yani İsa Mesih'i tanımadan önce inancı hakkında çok ateşli, çok güçlü birisiydi. Ama İsa Mesih ile karşılaştı, biliyorsunuz, doğaüstü bir belirti yaşadı. Ve bunun sonucunda güçlü bir Tanrı inancı savunucusu oldu. Her yerde onun kurtarış müjdesini yaydı. Ama burada kendisi için yaptığı tanım sanki benim Elçi Pavlus hakkındaki tüm görüşlerime bambaşka bir bakış açısı kattı. Diyor ki zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen benim. Sizi bilmiyorum ama ben bu cümleyi çok iyi tanıyorum. Zamansız doğmuş bir çocuk. Ben uzun yıllar gençliğimde bu sözü kendim için kullandım. Gibi gelirdi bana, ben yanlış bir zamanda doğdum. Sanki buraya ait değilim. Buranın değerleriyle benim içimdeki değerler birbiri uyuşmuyor bunlar. Yani benim için değerli olan kavramlar, mesela hani örnek vermek gerekirse ne diyeyim? Mesela tutku. Tutku bir erdem olabilir doğru kullanılırsa. Ama bu çağda önemli değil. Mesela sadakat, bende var diye söylemiyorum ama örnek vermek için konuşuyorum. Sadakat erdemi bence çok değerli ve bana öyle gelirdi ki geçmiş çağlarda sadakat çok önemli bir erdem ama bu çağda sanki önemli değil. Ve kendimi ben sadece bir örnek verdim ama pek çok sebepten zamansız doğmuş gibi hissederdim. Sanki buraya ait değilim, sanki bir hata olarak bu dünyaya geldim. Bu zamanda olmamalıydım ben. Uyuşmuyordum buraya. Bu duyguyu iyi biliyordum ben. Ne zaman İsa Mesih ile tanıştım, o benim hayatımı değiştirmeye başladı. O zaman işte yüreğimde büyük değişiklikler yaptı ve neden beni bu çağ için seçtiğini anlamaya başladım. Ve bu sözün aynısını Pavlus'tan duymak benim için çok ilginç bir deneyimdi. Demek ki Pavlus da bir zamanlar benim hissettiğim gibi kendisini zamansız doğmuş bir çocuk olarak görüyordu. Sanki kendisini o çağa ait hissetmiyordu. Sanki bir türlü oturmuyordu. Sanki bir türlü kendini bulamıyordu. Sanki tıpkı benim gibi neden bu dünyada var olduğunu çözemiyordu. O ateşli Pavlus bile. Bu yüzden kendisi için dedi ki zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen. Sen kardeş hiç kendini zamansız doğmuş hissettin mi bilmiyorum. Ama ben bu duyguyu iyi tanıyorum. Eminim bu videoyu izleyenler arasında pek çok kişi de vardır zamansız doğmuş bir çocuğa benzeten kendisini. Ama sonra Pavlus'un hayatında ne oldu? İsa Mesih onun hayatına girince, onun dirilişi Pavlus'un bakış açısını değiştirdi. Onun yazdığı bütün mektupların devamında
bunu görebiliriz. Ben bunu kendim de tanıklık edebilirim. İsa Mesih benim hayatıma girdiğinde ve ondan sonraki süreçte 20-25 yılda kendimi artık zamansız doğmuş bir çocuk gibi hissetmemeye başladım. Sanki İsa Mesih bu dünyada bana bir yer verdi. Yaratılış amacımı, beni neden yarattığını ve beni neden bu çağda yaşamam için seçtiğini bana anlattı. Peki ya sen? Sen de kendini zamansız doğmuş gibi hissediyor musun? O zaman bugün sana bir tavsiyem var. Tanrı'ya sor. Bunlar çok var. Böyle insanlar anlatıyorlar. Sen şu yüzden oldun, şu yüzden oldun. Tanrı böyle diyor, Allah böyle diyor falan. Onları bırak. Seni yaratanın kendisine sor. Sen kimsin? Beni neden yarattın? Kim bilir? Belki o da senin yüreğine kendini gösterir ve sen de bir zamanlar zamansız doğmuş bir çocuk gibi hissederken bu tamamen tersine dönebilir. Pavlus'ta olduğu gibi, bende olduğu gibi ve pek çoklarında olduğu gibi ve sen de bu dünyadaki yaratılış amacını keşfedip bundan keyif alabilirsin. Neyse, zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Rab sizinle olsun.